Tabii buna baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi hocam başka noktalara gidip sığınıp irtica ediyorlar. Burada Pehleviler aklımıza geliyor tabii ki. Ama Rusya'da nasıl süreç işleyecek? Necmettin hocam sizinle değerlendirelim, konuşalım. Yanınıza geleceğim çünkü burada görüntüler var hemen bizim arkamızdaki ekranda. Biraz önce hemen buradan Esad'ın başkanlık sarayından bizim arkadaşlarımız Serdar Er ve Halil Kahraman aktarmıştı. Şimdi bu saraya bir bakalım. Saraydan çıktılar, Rusya'ya gittiler. Esad rejimi bu saraydan, bu şaşadan geride kalan günde lüks otomobillerinin bulunduğu garajı bıraktı. Sığınmacı olarak gitti. Şimdi o noktada dikkatimi çeken şu, biraz önce Siyamet Kaçmaz da söyledi, bir görüşme yapıldı. Merve Hanım da dedi ki bu bir görüşme değil, bu ne yapacağız, ne edeceğiz, bir sığınmacının görüşmesi. Hem sarayı yorumlayın istiyorum, hem Esad bu saraydan çıkıp orada nasıl bir hayat yaşayacak, bu da önemli. Samet Bey, sarayı gördüğümde gözümde ilk canlanan İdlib'deki, Afrin'deki, Azez'deki çadır kentler oldu. Yani çadır kentlerde insanlar hala temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun bir şekilde yaşıyor ve oraları acizane görme imkanımız da oldu. İdlib'deki özellikle çadır kentleri. Şu an geri dönüşte, hemen sol tarafta geri dönüş sürecinde, tersine göç sürecinde, buradaki kutlamaların görüntüleri. Evet, tersine göç sürecinde aslında insanların temel ihtiyaç malzemelerine, temel yaşam malzemelerine, evlerine olan özlemini görüyoruz. Bu neden önemli? Şimdi işte İdlib'deki çadır kentler bir tarafta, 6 milyon 7 milyon insan dünyada göçmen durumunda, o bir tarafta. İşte Kanada kıyılarında can veren aylan bebekler bir tarafta. Avrupa'ya iltica talep ederken oradaki özellikle Avrupa ülkelerinde Suriyelilerin karşılaştığı muameleler bir tarafta. İşte bu lüks, bu şatafatta bir tarafta. İşte geldiğimiz sürecin neden bu noktaya geldiğini aslında ispat eden görüntüler. Hatta bu saray görüntülerinin İdlib'deki, Afrin'deki, Azez'deki çadır kent görüntüleriyle bir arada belki de kıyaslamak lazım. Evet, kıyaslamak lazım. Arkadaşlarımızdan da isteyelim ama belki de sizin dediğiniz gibi bu şatafatı yaşarken sığınmacı oldu. Belki Afrin'de kalanların, o çadır kentte yaşayanların resmi rakamlara göre 500 bin kişi 2011'den bu yana öldüğü söyleniyor. Gayri resmi rakamlara göre 1,5 milyon kişinin öldüğü söyleniyor. Suriye'deki 2011'de başlayan süreçten beri. Bu sevinçte onun sevinci mi? O yaşanan yaklaşık 13 yılda yaşanan zulüm karşısında devrilen Esad rejimine karşı yapılan sevinç mi? Tabii Evlerine dönenlerin sevinci mi? Sosyoekonomik gücünü belki tekrar eline almak isteyen Suriyelilerin sevinci. Tabii ki iltica ve göçmenlik, göç zor bir mesele Samet Bey. İşte bu tam olarak bunun sevinci. İnsanlar evlerine dönecekler ve yıllardır yaşadıkları sosyoekonomik düşkünlükten kurtulmuş olacaklar. Şimdi dolayısıyla tabii burada tersine göçün planlanması da çok önemli. Çünkü tersine göç ciddi anlamda maliyetli bir mesele. Ve burada özellikle Avrupa Birliği'nden ciddi anlamda uluslararası camianın harekete geçirilmesi gerekiyor. Dün Pedersen de buna benzer açıklamalar yaptı. Burada artık 3 mesele var. Siyasi geçiş, tabii bunları konuşacağız. Göçün planlanması ve siyasi geçişin sıhhati. Şimdi tersine göç planlanırken Halep ve Şam'ın sosyoekonomik anlamda bir çekim merkezi haline getirilmesi burada önemli olacak. Türkiye'nin en başından beri 13 yıldır ya Suriye göçü bütün dünyayı alt üst etti. Avrupa'da yükselen sağ iktidara geldi. İşte Fransa'da yaşananları gördük. Almanya'da AFP en büyük alternatif parti oldu. Meloni iktidara geldi. Türkiye'de demografik anlamda 13 yıldır yaşanan mücadeleleri biliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar, Kuzey Atlantik'e kadar Suriye göçünün etkilemediği dünyada hiçbir coğrafya kalmadı. Fakat kesinlikle öyle, etkilediği hiçbir coğrafya kalmadı. Esad'ı da etkiledi. Şimdi izleyicilerimiz genelde Instagram üzerinden bana sorularını mesaj atıyorlar, yorumlarını mesaj atıyorlar. Şu da geldi akıllara. Şimdi bu saray görüntüsü varken onu da paylaşım istiyorum. İzleyicilerimiz diyor ki yıllarca mülteci, sığınmacı yaptı Suriye vatandaşlarını. Esad şimdi kendisi de bir sığınmacı oldu diyor. Şunu soracağım, sonra Siyamet'e dönmek istiyorum. Buradaki şartlarına Rusya'da sizce sahip olabilir mi? Daha önceki örnekler bunu mu yaşadılar, aynı lüksü mü yaşadılar, yoksa
kötü bir hayata mı devam ettiler? Şimdi en son benzer süreç biliyorsunuz Saddam ve Kaddafi tarafından yaşandı. Saddam ve Kaddafi her ne kadar uluslararası camia tarafından otoriter, totaliter bir diktatör olarak tanımlansa da ülkelerinde öldüler. Topraklarında öldüler. Fakat Esad bir korkak gibi Rusya'ya sığındı. Bu da bir ömür boyu onu ve ailesini, Bağız'dan miras aldığı ailesini takip edecek bir utanç olarak ona yetecektir. Peki İran'a döndüğümüzde İran Şahı da kaçmıştı biliyorsunuz. Evet. Onun hayatı nasıl, kıyaslamak adına bir iki cümleyle? İran Şahı'nın tabii hayatı Esad'a kıyasla daha rahat. Fakat Esad'ın 13 yıllık zulmü, özellikle İran'la birlikte bölge halkına yaşattığı zulüm, onu her ne coğrafyaya giderse gitsin takip etmeye devam edecek Samet Bey. Muhtemelen ölüm korkusunda yaşayacaktır diye. Oğlu da Rusya'da eğitim görüyor. Yani ailece orayı kendilerine bir sığınak, korunak alanı olarak görüyorlar. Muhtemelen yaşamını orada sürdürmeye devam edecektir. Tabii burada İngilizlerle Ruslar arasındaki o tarihi rekabette konuşmak lazım. Ruslar muhtemelen Esad'ın İngilizlerin de eline geçmesini istememiştir diye düşünüyorum. O yüzden sığınma talebi almış ve kabul etmişlerdir. Şimdi Siyamen, şunu sormak istiyorum sana. Biraz önce de söylüyordun aslında. Peki Ruslar şu an itibariyle üsleri var o noktada. Özellikle Laskiye'de, Tarsus'ta limanları var. O bölgeye de hakimler. Askerlerini çıkartmak için dün CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova son dakika bilgisi olarak aktarmıştı. Ruslar askerlerinin bir kısmını çekmek için Türkiye'den destek istedi demişti. Bununla ilgili bir detay var mı? Ruslar ne yapacak? Türkiye'den destek istemeleri süreci nasıl ilerleyecek, onu sorayım. Öncelikle bu konuda Rusya'dan herhangi bir açıklama yok. Yapılan tek açıklama şu: Rusya'nın şu anda iktidarı ele geçiren kesimle bir diyalog kanalı kurduğu ve süreci için garanti verdikleri şeklinde, yani herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarının belirtildiği şeklinde bir açıklama geldi Rusya'da. Tabii Rusya bir yandan da Birleşmiş Milletleri de şeye çağırdı, toplantıya çağırdı. Özellikle bugün için olayın şiddetten yoksun bir şekilde ilerlemesi açısından böyle bir görüşmenin yapılmasını istiyorlar. Birleşmiş Milletler müdahale gözlem gücü açısından böyle bir toplantı talep ettiklerini açıkladılar. Az önce sizin konuştuğunuz olaya gelecek olursak, Rusya'nın nasıl şartlar sağlayacağı konusunda, Rusya'nın hiçbir şekilde hani böyle çok fazla illaki az önce görüntülerdeki bir yaşantıyı sunmayacaktır. Ancak yine de makul çerçeve içerisinde bir yaşam ve güvenlik açısından önemli olan, en çok güvenlik açısından bir yer tahsis edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü daha önce elinde, az önce ifade ettiğim gibi, Yanukovych örneği var. O da yıllardır burada Rusya'da yaşıyor. Nerede olduğu tam olarak bilinmiyor, ancak durumundan da çok şikayet ettiğini söyleyemeyiz. En azından bugüne kadar herhangi bir şekilde yansımadı. Esad da bu konuda böyle bir imkanlar sunulacaktır diye bekliyoruz. Tabii Rusya oradaki duruma şu açıdan çok bakıyor. Sadece Suriye olarak değil, oradaki Orta Doğu'daki durum açısından bakıyor. Çünkü dün akşam biz televizyonlarımızı açtığımızda Rusya'daki yorumcuların dikkat çektiği bir nokta vardı. İsrail'in hiçbir şeyden habersiz bir şekilde orada Golan Tepelerine yapmış olduğu müdahaleyi mesela çok tartışmaya başlamışlardı. Yani her şey olup biterken bu nasıl oldu diye. Mesela buna dikkat çeken Rus yorumculara karşılaştık televizyon kanallarında. Rusya, dediğim gibi, sadece Suriye olarak görmüyor. Orta Doğu'daki bir fitilin ateşlenmesi olarak görüyor. Zaten Rusya'nın en başından beri savunduğu olay şuydu: Esad bizim için evet bir figür ama olmazsa olmaz değil. Önemli olan oradaki stabil bir hayatın düzene geçmesi. Bu süreçte Esad lazım olabilir yolunda hareket ediyordu ilk günden bu yana. Fakat tabii ki bu, siz de ifade ettiğiniz gibi 13 yılda olmayan bir anda böyle gerçekleşmiş olması Rusya'ya da bir sürpriz oldu. Çünkü Rusya bir yandan Ukrayna'daki çatışmayı sürdürürken, hemen yanı başında Gürcistan'daki karışıklıkla uğraşırken böyle bir şeyi açıkçası beklemiyordu. En çok da Rusya'da askeri uzmanların konuştuğu şuydu, televizyon kanallarından gördüğümüz kadarıyla: Suriyeli askerlerin mevzilerini çok hızlı bir şekilde terk etmeleri.
bir yandan da Rusya'nın belki bu manzarayı gördükten sonra yapmak istediği yardımdan da vazgeçtiği şekilde yorumlar yapıldı özellikle. Yani böyle bir şeyle ilerlenemez açıklaması yapıldı. Çünkü baktığımız zaman olay patlak verdikten sonra Kremlin'den yapılan açıklamada süreci takip ediyoruz. En uygun şekilde pozisyonumuzu alacağız demişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü de her türlü desteği Esad'a askeri ve politik olarak sağlayacağını ifade etmişti. Ancak karşımıza çıkan manzarayla bu şekilde ilerlediğini görmeleri Rusları da biraz rahatsız etti diyebiliriz Samet. Merve Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki bu durumu? Esad'ı aldılar sığınmacı olarak. Rus askerleri o bölgede var. Dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptılar. Türkiye'den yardım istendiği yönünde askerlerini çekmek için. Siamet Kaçmaz da dedi ki beklentileri bu değildi. Biraz Rusya şaşırmış gibi bu sürece. Uzmanlar da, Rus askeri uzmanlar da hızla bölgeden çıkılması gerektiğine işaret etmiş. Siamet Kaçmaz altını çizdi. Ne yapacak Ruslar? Samet Bey, esasında gerçekten hani çok hızlı bir süreç olduğu için büyük ihtimalle Rusya'da tam hazırlıklı değildi diye düşünmek gerekiyor. Samet Bey'in belirttiği konu önemli. Biz evet Ukrayna'ya odaklanıyoruz ama aynı zamanda Gürcistan'da da devam eden bir karmaşa söz konusu. Neticede bunlar Rusya'nın kırmızı çizgileri. NATO ve Avrupa Birliği bağlamında özellikle bu iki ülke Rusya açısından son derece önemli. Çünkü bir anlamda Soğuk Savaş'ın travmalarının kendisine karşı çevreleme olduğunu düşündüğü alanda yeniden sirayet ettiği ülkeler olarak düşünüyor. Şimdi Suriye konusuna baktığımızda Rusya açısından evet biz her zaman şunu deriz. Devletlerin daimi dostlukları ya da düşmanlıkları yoktur. Biz bunu bir kez daha görmüş, bir kez daha teyit etmiş olduk Suriye'de. Çünkü Rusya ne yapmış oldu? İlk aşamada biraz bekle gör politikasını takip etti. Akabinde de işte burada özellikle Tartus ve Hümeymin hava üssü gibi alanları korumak için muhaliflerin ilerleyişi sonrasında bir ortak alan yaratmaya ilişkin girişimler ve karşı tarafında aynı zamanda girişimleriyle yeni bir diplomatik alan yaratılmaya başlandı diyebiliriz. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde Esad yerine başka biri olabilir ama Rusya buradaki varlığını korumak isteyecek. Çünkü Rusya'nın buradaki varlığı tarihsel olarak hepimiz yani ilkokuldan itibaren şunu biliyoruz. Rusların sıcak denize inme politikası için önemli bir yer. Ama bugün artık sadece sıcak denizler olarak bunu belki basitleştiremeyiz. Orta Doğu, Afrika coğrafyasında bulunmak, burada tatbikatlarda yer almak, ama hocam, ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek. Sıcak deniz deyince Libya'da varlığını da biliyoruz Rusya'nın. Sıcak denizde zaten var ama Suriye hala ne kadar önemli onu sormuş olayım. Suriye doğrudan Akdeniz içerisinde yer aldığı için ve yine dediğim gibi tarihsel olarak Rusya zaten buralarda bulunduğu için Soğuk Savaş'tan bu yana buradaki üssünün azalmasını istemeyecekler. Amerika'ya bakalım. Amerika'nın dünyanın pek çok yerinde askeri üssü var. Mesela Asya Pasifik coğrafyasında sadece bir Kore'de ya da sadece Japonya'da bir askeri üs yeter diye düşünüyoruz ama askeri üs demek aynı zamanda devletlerin varlıklarını orada hissettirmesi ve olası olaylarda doğrudan müdahil olabilmeleri demek. Bugün Rusya Suriye'deki olaylara doğrudan nasıl müdahil oluyor? Askeri üsleri sayesinde. Libya örneği çok hassas bir durum aslında. Çünkü Arap Baharı süreci başladığında Rusya biraz kendini geri planda gördüğü durumlar oldu. Hatırlayalım o süreçleri. Doğrudan buradaki değişim süreçlerine dahil olamadığı noktalar oldu. Ancak Suriye kırmızı çizgisiydi. Çünkü hem tarihsel bağı hem de bölgede var olan yapı içerisinde kendini ve konumunu güçlendirebileceği bir alanda. Ama bu Esad olur ama yarın başka biri olur fark etmiyor. Var olan devletlerin o anki çıkarlarını maksimize etmeleri. Keza aynı şeyi İran'da da gördük. Her iki aktör de bölgede İran 2013, Rusya'da 2015 itibariyle varlıklarını güçlendirdiler. Esad rejimini desteklediler. Ama bugün için baktılar ki süreç bu şekilde, arka planda nasıl bir işbirliği ya da yeni ortaklıklar kuruldu şu an bilemiyoruz. Çünkü şu an her yer toz duman halinde. Bu tozun biraz dinmesi gerekiyor ki biz bölgedeki yeni girişimleri ya da yeni ittifakları görelim Samet Bey. Kesinlikle o toz dumanın yavaşlaması gerekiyor. Fakat süreç buraya gelirken 27 Kasım süreci başlarken belki de Suriye'deki havayı koklamak adına İsrail'in zaman zaman hava saldırılarını gördük. Onları hatırlıyoruz. Son birkaç ayda ya da 7 Ekim'den hemen sonra. Burada
Rusya hava sahasını kontrol ediyordu Suriye'nin, ama İsrail rahat rahat girip operasyonlar yapıyordu. Buna karşılık vermediğini gördük. Bu süreç hazırlandı mı Sayın Mutlu ve Rusya şu an nasıl adım atacak? Evet, aslında Bir iki cümleyle rica edip yine görüntüleri yorum. Evet, yine ya İsrail tarafından 27 Kasım sürecinden hemen bir hafta önce, özellikle Esad sonrası geçiş sürecinde Esad'ın elinde bulunan kritik silahların kimin eline geçeceği noktasında ciddi tartışmalar vardı. İsrail burada tabiri caizse bildiğimiz şeytan bilmediğimiz şeytandan iyidir biçiminde bir yaklaşım sergiliyordu ve şu anda da İsrail muhalefetinden şöyle açıklamalar geliyor. Deniyor ki İbrahim Anlaşmaları ile beraber başlayan süreci devam ettirmek ve burada gereksiz açıklamalardan kaçınıp Suriye'de muhtemelen muhaliflerin kuracağı bir iktidarda kendimize yeni düşmanlar yaratmanın anlamı yok. Yani gereksiz açıklamalarda bulunmayalım. Fakat dün enteresan bir gelişme oldu. Muhaberat binası bombalandı. Bu belli ki kanıt yok etmeye yönelik bir girişimdi. Çünkü Esad'la İsrail arasında ve İran arasında Esad her iki tarafı da dengeleyebilen ilişkileri yürütüyordu. Ne bu dengeleyen ilişkiler? İran'dan İsrail'e silah ve Hizbullah lojistik destek. Esad'ın da bu noktada özellikle Golan'la Netanyahu arasındaki çelişkiler, hatta operasyonun başladığı gün, muhaliflerin operasyonunun başladığı gün Netanyahu Esad'a bir tehdit savurdu. Aman Golan'ı işgal etme diye. Şimdi Golan'da tartışmalı bir bölge. Özellikle Şeba çiftlikleri, 12 tane çiftlik var 25 kilometrelik alanda. Evet. Hatta bölgedeki çiftliklerin tapularının Osmanlı Devleti'ne döneminde Suriye'ye ait olduğuna dair arşiv belgelerinin olduğuna dair bölge belediye başkanının söylemleri var Samet Bey. Golan biliyorsunuz Tiberya bölgesini de besleyen son derece kritik bir bölge. Buranın en büyük kaybedeni ama İran. Neden? Çünkü yıllardır, 10 yıldır bölgeye finansal, askeri anlamda ciddi anlamda destek verdi. Sadece geçen yıl harcadığı paranın miktarı 17 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Ve özellikle İran muhaliflerin başlattığı bu yine Arap Baharı'na benzer bu gösteri ateşinin kendi ülkesini sarmasından da biraz çekiniyor. Neden? Çünkü İran'da da bir huzursuzluk var. Özellikle Paseşkian'ın iktidara geldiği sürecin hemen öncesinden sonrasına devam eden bir huzursuzluk var. Ekonomik anlamda sıkıntılar var İran halkında. İşte bütün bunlar bir araya geldiği zaman sorduğunuz soruya eğer geri dönersek, İsrail muhtemelen muhalif cephede kendisine yeni bir düşman yaratmamak üzere bir politika benimseyecektir diye düşünüyorum. Bir cümleyle Rusya'nın çekilişiyle ilgili fikrin. Rusya'nın bölgedeki hava üssü çok önemli. Yani Humeym ve Laskiye'deki hava üssü ve deniz üssü çok önemli. Deniz üssü neden önemli? Afrika'ya açılan kapısı. Bölgedeki bütün ikmal sürecini üstten yönetiyor. Muhtemelen bölgeden çekilmemek, yani oradan da çekilirse Rusya'nın ciddi anlamda itibar kaybetmesi anlamına geliyor. Ki Trump Rusya ve İran zayıfladı dedi. Yani bu uluslararası itibarını kaybetmemek üzere bölgedeki üslerini muhafaza edecektir diye düşünüyorum. En azından etmeye çalışacak. Evet, etmeye çalışacaktır. Hocam tabii ki Şam'daki gelişmeleri aktarıyoruz ama hemen yanınızda bir görüntü var. Onu konuşalım isterim Metin Hocam. Bu görüntü Suriye'de devrilen Esad rejiminin başkent Şam'da bulunan ve işkenceleriyle bilinen Sednaya hapishanesinden gelen görüntüler. Önemli çünkü muhalif gruplar hapishaneye girdiklerinde tutsakları serbest bıraktı. Muhalifler hapishanenin yer altındaki katlarında olduğu tespit edilen tutsakları da kurtarmak için çalışma başlattılar. Bu gelenler ilk görüntüler. Hapishaneler tüm dünyada var ama şartları çok konuşuluyordu. Özellikle muhalifleri hapishanelere atıp işkence ettikleri söyleniyordu. Bu görüntüleri nasıl değerlendiriyorsun? Görüntülere ilk baktığımızda aklımda... Hala da hani biraz önce de söyledim, alt katlarda mahkumlar var. Onları kurtarmak için ulaşmaya çalışıyorlar. Bilgisi de geliyor. İlginç, içeri girmelerine rağmen ulaşamıyorlar. Nerede, nasıl saklıyorlardı bu insanları? Görüntülere ilk baktığımda aklıma gelen isim Samet Bey, Kasım Süleymani. İran'ın bölgeye 2013-2014 yılında gönderdiği ve bölgede şebbiyaları Kamışlı'da eğittiği ve Esad'ın bütün paramiliter operasyonlarını yöneten isim. Kasım Süleymani'nin bölgede ciddi anlamda etkileri oldu, kötü etkileri oldu. Özellikle hapishanelerin kurulumu. Dün hatta enteresan bir bilgi daha geldi. Hamas'tan da burada esirler tutuluyor diye. Yani 50 ya da 60 kişinin Hamas esirinin de hapishanelerden
çıktığı söylendi. Şimdi Kasım Süleymani sonrası özellikle İran'ın bölgedeki nüfuzu bölgede ciddi anlamda bir tepkiye neden oldu. Esad ordusunun 2/3'ünü terhis etti. Sünni ordusunu terhis etti. Bu hapishanelerde de Esad'ın mezhepçi ideolojisiyle tutukladığı büyük çoğunluklu insanlar var. Az önce Jolani bir konuşma yaparken orada ilk verdiğiniz görüntüde, Jolani görüntülerinde İran'ın ihtiraslarının kurbanı olduğu Suriye şeklinde bir ifade kullandı. Nasrallah suikastinden hemen sonra hatırlarsanız Suriye'den lokma görüntüleri, yani lokma dağıtma, kutlama görüntüleri servis edilmişti. Yani İran'ın, şunu anlatmaya çalışıyorum. İran'ın mezhepçi ideolojisinin yansımaları bunlar, bu hapishaneler. Özellikle Şebbiha örgütünün, paramiliter örgütlerin yansımaları ve bu anlamda bölgede sarılması gereken yaralar var. Tabii bir diğer konu da DAEŞ hapishaneleri. Yeni devletin yapılanma sürecinde bu hapishaneleri nasıl kontrol edeceği. Evet. Bu da çok önemli başlıklardan bir tanesi. Önemli başlıklar, süreci takip edeceğiz. Gelişmeler oluyor, oldukça da aktarmaya devam edeceğiz. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Siyament'e, Metin Hoca'ya ve Merve Hoca'ya aktardıkları bilgiler ve yorumları için. Daha çok konuşacağız. Gelişmeler oldukça daha çok fazla değerlendirmeler yapacağız. Konuklarıma teşekkür ediyorum.